Herkese merhaba, ben Anzu. Bugün size Watsons işbirliğiyle yaptığım unicorn ilhamlı makyajı göstereceğim. Kullandığım tüm ürünler uygun fiyatlı ve bulunması kolay olan ürünler. Hepsinin linkini de aşağıda listeliyor olacağım. Umarım size yardımı dokunur ve umarım beğenirsiniz. O zaman başlayalım. Nemlendirilmiş cildime CC Cream sürerek başlıyorum. Pure Beauty'nin Ivory adındaki rengini kullanacağım çünkü cilt tonuma çok yakın bir renk. Ben de doğal bir baz makyajı hedefliyorum. Concealer olaraksa Deborah'ın Perfect Concealer'ını kullanıyorum. En açık rengini alıyorum ve hafifçe göz altlarıma sürüyorum. Çünkü zaten CC Cream çoğu morluğu kapatmış durumda. Bunu da parmağımla pat pat hareketleriyle hafifçe yayıyorum. Göz altımdaki concealer'ı sabitlemek içinse Makeup Revolution'ın Luxury Powder pudrasını banana renginde kullanıyorum. Bir fırça yardımıyla hafifçe pat pat hareketleriyle pudrayı sabitliyorum. Makeup Revolution'ın Mermaids vs Unicorns paletinden bu gösterdiğim mor rengi alıyorum ve gözümün dışından başlayarak içine doğru hafifçe yayıyorum. Yine aynı paletteki bu mavi rengi alarak gözümün orta kısmından başlıyorum ve daha önce sürdüğüm mor renkle birbirine geçiş sağlıyorum. Karıştırma işlemi bittikten sonra tekrar mor rengi alıp gözümün dış tarafına da sürmeye çalıştım çünkü çok belirginleşmediğini fark ettim. Ve maviyi tekrar belirginleştirmek için bu sefer parmağımı kullanarak pat pat hareketleriyle gözümün orta kısmına uyguladım. Renk geçişinden memnun olana kadar bu iki rengi karıştırmaya devam ettim. Ardından aynı mor rengi alıp gözümün altına da uygulamaya karar verdim ki daha böyle bir bütün görünsün. Sırada kaşlar var. Bunun için Makeup Revolution'ın en açık renkteki kaş pomadını kullanıyorum. Böyle daha üzgün, masum kaşlar çiziyorum ki unicornların doğasına uysun. Eğer çok koyu olursa ve doğal durmazsa bir maskara alıp, kaş maskarası alıp bu rengi daha yumuşatıyorum. Kolay kolay vazgeçemediğim eyeliner'a geldik. Bunun için Deborah'ın simsiyah olan bir eyeliner'ını kullanacağım. Yine masum bir görünüş için eyeliner'ı kedi gözü yerine biraz daha aşağı doğru çekeceğim. Allık için Makeup Revolution'ın Ultra Blush paletindeki böyle pembe ile turuncu arasındaki bir rengi kullanacağım. Yanaklarımın ortasına sürüyorum önce, dışından başlamıyorum. Daha çok ortasından dışarı doğru hafifçe yayıyorum.
Yine aynı paletten daha koyu olan daha turuncumsu bir rengi alıyorum. Bir far fırçasıyla burnumun dış tarafından yine yanağın içine doğru yayıyorum. Böylece bir derinlik katmış oluyorum. Başta kullandığım far paletine geri dönüyorum ve aynı moru tekrar alıyorum. Burnumun ucundan başlayarak bu sefer daha önce sürdüğüm allıkla birbirine katıyorum. Şimdi beyaz bir eyeliner alarak yüzüme minik minik çiller çiziyorum ve kurumadan parmağımı üzerine bastırarak yüzüme yayıyorum. Bu daha doğal bir çil efekti sağlıyor. Rimel için Deborah'ın Double Effect maskarasını kullanıyorum. Bu uygun fiyatlı rimeller arasında cidden aşık olduğum bir rimel oldu. Hem uzunluk hem volüm veren bir maskara ve benim incecik seyrek kirpiklerimi bile gürleştirmeyi başardı. Kirpikler yeterince gürleştikten sonra beyaz eyeliner'a geri dönüyorum ve hemen kirpiklerin üzerinden geçiştiriyorum beyaza boyamak için. Ruj olarak Make Up Revolution'ın Last adındaki rujunu kullanacağım. Bunu tüm dudağıma sürdükten sonra alt dudağımı kapatmayı düşündüm. Bu yüzden concealer'a geri döndüm, başta kullandığım concealer'a. Ve hemen alt dudağımın üzerine uygulayarak bir fırça yardımıyla dağıttım ve alt dudağımı kapattım. Ardından bir eyeliner fırçası alarak daha önceden sürdüğüm ruju biraz daha dışına almaya başladım. Ama dudakları dolgunlaştırmadan, sanki yukarı doğru kıvrılan bir ağızmış gibi. Aynı ruja geri dönüp dudağımın alt kısmına hafifçe sürüyorum ama tamamını kaplamadan iç kısmına sürüp biraz dağıtıyorum. Üst dudaktaki ruju canlandırmak için Girl's Best Friend adındaki ruju alıyorum. Sadece üst dudağıma sürüyorum. Kontür için Make Up Revolution'ın Ultra Krem paletini kullanacağım. Oradaki soğuk bir griyi alıyorum. Benim yanaklarım alt tarafta daha tombik olduğu için yanaklarımın alt kısmına sürüp yukarı doğru dağıtıyorum. Yine aynı paletten en açık olan aydınlatıcı rengi alıyorum. Bunu çeneme ve hemen burnumun üst tarafına doğru kullanıyorum ve dağıtıyorum. Yüzümün geneline kullanacağım highlighter I Heart Makeup'ın Unicorns Heart adındaki highlighter'ı. Bunun içinde farklı renklerde pigmentler mevcut ve cidden kendi renklerini gösteriyorlar sürdüğünüzde. O yüzden yüzünüze uygun gördüğünüz herhangi bir renk tarafından alıp kullanabiliyorsunuz. Baştaki far paletine tekrar dönüyorum ve lacivert ve mor arası koyu bir farı alıp dudağı gölgelendiriyorum. Sonrasında ise yaptığım unicorn boynuzunu bir ip yardımıyla başıma bağlıyorum. Bunu malzeme yetersizliğinden un ve suyu karıştırarak yaptım. Önce pişirdim, sonra boyadım, sonra da simledim. Far paletindeki bu iki rengi alıyorum ve taktığım boynuzun altını gölgelendiriyorum. Son olarak ise Make Up Revolution'ın sabitleyici spreyini kullanıyorum ve makyajı sabitliyorum.
Bununla birlikte makyajımız son buluyor. Umarım beğenmişsinizdir, umarım yardımcı olmuştur ya da ilham vermiştir. Eğer bu makyajı denerseniz bana Instagram'dan göstermeyi unutmayın çünkü bana inanılmaz mutluluk veren bir şey. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.